Görünür olma isteği insanlık tarihi boyunca hep varken günümüzde sosyal medyada görünür olmak varım demenin bir parçası haline geldi. Kişilerin sosyal medyadaki varoluşları kimliklerini temsil edebilecekleri yeni bir fırsat haline aldı. Onaylanma ve kabul görme, her an her yerde görünür olma arzusu, içindeki psikolojik ihtiyaçlarını ifade eder hale geldi. Sosyal medyada dayatılan sürekli güzel görünme baskısı ise kişinin yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissetmesine yol açabiliyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi uzman klinik psikolog Pembesel Özdemir, sosyal medyadaki güzellik algısının insanlar üzerindeki tehlikelerine dikkat çekerek şu önemli uyarılarda bulundu. Görünür olma isteği insanlık tarihi boyunca hep vardı. Özellikle geçmiş dönemde portreler ve fotoğraflar, günümüzde de sosyal medya aracılığıyla her an her yerde görünür olma arzusuna dönüştü. Sosyal medyada görünür olmak varım demenin bir parçası haline geldi. Kişilerin sosyal medyadaki varoluşları, kimliklerini temsil edebileceği yeni bir fırsat haline aldı. Her an her yerde görünür olma arzusu, kişinin içinde bir takım psikolojik ihtiyaçları barındırabilir. Oyalanma ve kabul görme bu ihtiyaçlara verebileceğimiz örneklerdendir. Bu ihtiyaçlar tabii ki her bireyde farklılık gösterebilir. Dolayısıyla bu soruyu kendimize de yöneltmeyi önemsiyorum. Kişiler kendilerine de sorabilir. Görünür olduğumda ne oluyor? Fotoğraflarım beğenildikçe ne hissediyorum? Görünmediğimde ne oluyor? Hangi düşünceler zihnimi işgal etmeye başlıyor? Bu soruları kendimize yönelttikçe görünür olma arzusunun altındaki ihtiyaçları görmeye ve anlamaya yakınlaşabiliriz. Güzel görünme baskısı yetersizlik hissine neden oluyor. Sosyal medyada dayatılan sürekli güzel görünme algısının her zaman her yerde kusursuz ve güzel görünen ideal bir benlik algısına, yani gerçekçi olmayan bir idealizasyona sebep olabildiğini vurgulayan psikolog Pembesel Özdemir şöyle devam etti. Bedenimizin zihnimizdeki temsili, bedenimizi nasıl algıladığımızı gösterir. Kişinin algıladığı benlik emojisi ile idealize ettiği benlik imajı imgesi arasında fark açıldıkça kişi gerçeklikten kopuk bir zeminde kendisini değerlendirmeye başlıyor. Güzel görünme baskısı kişinin yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissetmesine yol açabiliyor. Bu duygulara yoğun bir şekilde ve uzun süre maruz kalmak da birçok psikiyatrik hastalığı tetikleyebiliyor. Onaylanma ihtiyacına daha detaylı bakılmalıdır. Onaylanma ve aslında kabul görme ihtiyacının herkesin zaman zaman hissettiği ve yaşadığı bir durum olduğunu ifade eden uzman klinik psikolog Pembesel Özdemir şunları kaydetti. Sürekli görünürlüğümüz, bedenimiz üzerinde bir onay ve kabul görmek, kendimizle yabancılaşmaya yol açarken, çevremizle de sağlıklı ilişkiler kurmamıza engel olabiliyor. Çünkü görüntüyü temel alarak kendimizi değerlendirdikçe, sanki sadece görüntümüzden veya bedenimizden ibaretmişiz gibi algılamaya başlıyoruz. Bu sefer duygular ve düşünceler başka birçok faktör de anlamını yitiriyor gibi oluyor. Dolayısıyla bu onaylanma ihtiyacımıza daha detaylı bakmayı önemsiyorum. Onaylanmak sadece görünür olmakla mı ilişkili olmalı, yoksa bu onay sadece dış dünyadaki kişilerin onayıyla mı mümkün olmalı? Biz kendimizi ne kadar onaylıyoruz? Biz kendimizi olduğumuz haliyle ne kadar kabul edebiliyoruz? Ya da ne kadar kendimiz olmaya izin veriyoruz? Bunu da kendimize sormayı önemsiyorum. Olumsuz beden algısı mutsuz hissettiriyor. Psikolog Pembesel Özdemir, değişimin küresel bir etkiye sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti. Değişim kişileri tek tip bir güzelliğe, tek ideal bir bedene yoğunlaştırıyor. Sosyal medyada dayatılan o tek tipleşmiş, kusursuzlaştırılmış ve idealize edilmiş bedenler gerçeklikten uzak bir zeminde güzellik olgusunun ele alınmasına sebep oluyor. Sürekli fit olmak, güzel ve yakışıklı görünmek vurgulanıyor. Bunun sonucunda kişi kendi bedeninden hoşnut olmamaya başlıyor. Bedenine yönelik duyduğu memnuniyetsizlik kişinin beden algısına dönüşüyor.
Sosyal medyada görerek idealize ettiği beden ve zihinsel temsilinde algıladığı beden arasında olan mesafe açıldıkça kişi dış görünüşünü beğenmemeye başlıyor. Dış görünüşüne yönelttiği bu hoşnutsuzluk zamanla kişinin kendisine olan güvenini ve değerini etkilemeye başlıyor. Kendi bedeninden memnun olmadıkça da mutsuz hissetmeye başlıyor. Sosyal medya güzellik algısını etkiliyor. Kişiler sosyal medyada her zaman mutlu, eğlenceli, huzurlu görünen, aynı zamanda da her zaman kusursuz, fit, güzel veya yakışıklı kişilere bakıyor. Onlara baktığında da onlar gibi hissedebilmek için, onlar gibi yaşayabilmek için onlara benzemesi gerektiğine dair bir algıya kapılıyor. Böylece de tek tipleşen bir yüze, tek tipleşen bir bedene doğru birçok müdahaleler başlıyor. Kişi kendisini her zaman fit ve zayıf görmek için kontrolsüzce diyete ve kontrolsüzce yemeği durdurmaya başlayabiliyor. Sosyal medya doğrudan güzellik algısını etkiliyor. Fakat etkilediği tek şey bu noktada güzellik algımız değil. Aynı zamanda bu güzellik algısına yönelik duyduğumuz kaygıyla beraber de kendi psikolojik sağlığımızı da etkilemeye başlıyor. Dayatılan güzellik algısı sebebiyle özbenlik algımız olumsuz yönde var oluyorsa, kişi kendi gerçeğinden uzaklaşıyor ve yaşantısını yansıtmayan sahte kimlikler oluşturuyorsa ve bu durum kendisine yabancılaşıp yalnızlaşmasına sebep oluyorsa, bu konuda mutlaka bir uzmandan destek alması gerekiyor. Erkekler de kaygı yaşamaya başladı. Güzellik algısının her zaman kadın bedeni üzerinden ele alındığını belirten psikolog Pembesel Özdemir, erkekler hakkındaki değişime şöyle değindi. Sanki güzellik ve kadınlık birbiriyle eşleştirilmiş gibi. Bu sebeple belki sürekli sosyal medyada ve yapılan araştırmalarda kadın ve güzellik olgusu yan yana ele alındı. Ama günümüze baktığımızda sadece kadınlar bu güzellik baskısıyla problem yaşamıyor. Aynı zamanda erkekler de fit olmak ve yakışıklı görünmek için kaygılar yaşamaya başladılar. Gün geçtikçe de kadınlar üzerine yapışan etiket olarak kalmıyor. Her iki cinsiyeti de etkileyen bir problem haline geliyor.